Arkadaşlar merhaba. 2010 model bir tane GMC aracımız var. GMC Acadia. Araç müşteri klima şikayeti sorunu ile geldi dükkan atölyemize. Klimanın gazını bastık. Teşhislerimizi yaptık. Roleleri kontrol ettik. Rolemiz sağlam. Füz, sigortamız sağlam. Klima gazı normal. Araca teşhisini yaptık. Şu an klima soğukluğu şu an düzeldi. Daha da düzelecek. Şöyle ben hemen olayı anlatayım kısa. Araca biz aksiyoner test yaptık. Klimanın yönlendirici aktivatörlere test yaptık. Testimizde şu gördüğünüz olduğunuz klima soğuk ve sıcaklık ayar aktivatörü. Biz testi yaptığımızda bu çalışmıyordu. Evet. Bu bozulmuş. Burada çalışmıyor. Bunun soğuk sıcak konuma getirdiğimizde bunun çalışması gerekiyor. Biz de bunu söktük yerinden. Orta seviyede kalmış. Evet, şu gördüğünüz şu an soğuğa almışız. Şöyle tam, evet, bir saniye, tam şu konumda duruyordu. Tam görünmüyor da kusura bakmayın. Excuse me. Evet, şöyle duruyordu. Hem sıcak hem soğuk. Tam ortada duruyordu. Bu yüzden de klimamız iyi soğutmuyordu. Bu durumda da çok sıcaklı oluyor şu an. Klima açık. Biz bunu tam soğuğa aldık. Şu an bakacağız. Test edilmiş. Ben bilgi amaçlı gösteriyorum size. Klimamız açık. Sıcak soğuk konumumuz buradan çalışıyor. Kontrol modülümüz, kontrol panelimiz çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ama problem evet, şu an düşmeye başladı. Evet, bu 10 dereceye kadar düşecek inşallah. 10, 9, 8 normal standartlar içinde soğutma. Evet. Bir saniye. Evet, şu an gördüğünüz gibi klimayı tam soğuk konumuna getirdim. En son aldım motorun gücünü. Tam soğuk konumuna getirdim. İç sirkülasyon yaptım. Şu an saatimiz gösteriyor. Evet, çok güzel soğutuyor. Ben de üşümeye başladım. Hava sıcaklığı 24 derece, orta seviyede. Evet, biz bu parçayı bulup değişeceğiz. Aktivatörümüzü, şurada parça numarası yazıyor zaten. Değişeceğiz. Aracımızı müşteriye vereceğiz. Şu an gayet güzel soğutuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Klima kompresörümüz sağlam. Gazımızı koyduk. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle kısaca aksiyoner testi de göstereyim başlamışken. Bir alayım, gürültü olmasın. Evet. Aktivatör calibration yapacağız. Başlıyoruz yapmaya. Evet. Şu an normalde şu an başladı. Şu an aktivatör testimiz başladı. Şöyle bilgisayarda koyayım görünsün. İçerideki camlara veren aktivatör, camlara veren aktivatör çalışıyor. Sesi geliyordu az önce.
Onu çekmeye gerek duymadım videoya. Çünkü arabanın altına yatmam lazım. Buradan yani paspasın oradan. Biraz zor görüntü olur. Bunun da çalışması lazım. Şu konum, motorun dönmesi lazım şöyle. Döndürmüyor şu an. Zaten konumu da tam şuradaki noktayı görüyorsunuz. İyice yaklaştırayım. Şu burada tam ortada oluyor. Ne sıcak ne soğuk. Bunun bu tarafı sıcak, bu tarafı soğuk olması gerekiyor konumun. Ortada kalmış, kilitlemiş, bozulmuş bu. Biz bu parçayı değişeceğiz. Aksiyoner testimiz bitti. Evet, bu arızayı da çözmüş bulunmaktayız. GMC aracımızın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. GMC aracımızın aktivatörünü değiştirdik. Sıcaklık yönlendirme aktivatörünü. Şu parçamızı değiştik. Şu parçamız. Şu da eskisi. Gördüğünüz gibi. Yanık kokusu geliyor bundan. Yani biz bu arıza koduna bakmadan biz bu arızayı teşhis etmiştik. Arıza kodumuz bu. Sıcaklık kontrol aktivatör diyor. Sıkışmış diyor. Sıcaklık kontrol aktivatörü diyor. Şaside kısa devre. Evet. Biz arızaları silmeyeceğiz şimdilik. Budur. Biz arızaları silmedik. Arıza koduna bakmadan biz arızayı tespit etmiştik. Daha sonradan ben video çekimini yaptıktan sonra arıza kodlarına baktım. Evet, şu an test edeceğiz. Special fonksiyon, özel fonksiyonlara girip aktivatörlerimizi kalibre yapacağız. Oluyor mu olmuyor mu diye. Aktivatörler kalibrasyona başlıyoruz şimdi. Evet, başlattım. Başlasın. Okey. Evet. Şöyle. Aktivatörümüz çalışıyor şu an gördüğünüz gibi. Evet. Aktivatörümüz çalışıyor. Sıkıntı yok. Buradaki asıl arıza sebebi şuydu. Önceki videomda da paylaşmıştım. Aktivatör tam ortada, yani soğukla sıcak arasında sıkışmış. O konumda kalmış. Araç kliması iyi soğutmuyor. Müşteri şikayeti de budur. Klima iyi soğutmuyor. Klimanın gazı var. Kompresörünü değişebiliriz diye düşündük. Klimanın basıncına baktık, düzgün. X5'in valve, bu aktivatör takılı kaldığından dolayı X5'in valve sıkışmış gibi klima basınç değerleri düşüp yükseliyordu. Yüksek basınç, alçak basınç. Ben X5'in valve'den şüphelenmiştim. Daha sonra şu ızgaralara elimizi atınca şurası biraz daha soğuktu. Orta taraf biraz sıcaktı. O taraf da yine biraz soğuktu. Bu genelde sağ taraf sıcak veya sol taraf sıcak veya tam tersi sol soğuk sağ sıcak olursa arabanın klima gazı eksik anlamına geliyor. Arabaya göre de değişiyor bu. Biz bu arızaları da yakaladık. Ama bunun dediğim gibi arızasını biz bilgisayardan hiç arıza okumadan direkt arabaya baktık ve şu alt taraftan aktivatörü gördüm ben çalışmadığını. O yüzden şey yaptım. Aslında bilgisayarla arızayı okuyup da belki bizi yönlendirebilirdi ama biz direkt arızayı teşhis ettik. Şimdi işte arızalarımızı sileceğiz. Temizleyeceğiz arızalarımızı. Bakalım gidecek mi hepsi. Arızalarımızı silelim. Aracımız zaten düzelmiş şu an. Ben bunu yine eğitim amaçlı, bilgi amaçlı, test amaçlı bunları gösteriyorum.
Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler var. Burada Amerika'da işçilik pahalı olduğundan dolayı bazen araç kullanıcıları, müşteriler kendi evlerinin önünde araçları yapmak istiyorlar. Bazen işte böyle YouTube'dan video çeken arkadaşları izliyorlar. İşte ben bunu nasıl değiştiririm, değişmem diye. Evet, arızamız gitti. Çok şükür. Eğer burada bir problem olsaydı burada bir arıza yazardı. Kısa devre gibisinden herhangi bir sistemde arıza olsaydı. Zaten otomatik bir sistem bu. Otomatik sistem. Biz buna burada kontrol modülü diyoruz. Kalorifer kontrol modülü. Yani beyin yerine geçiyor burada. Panel diye geçmiyor aslında. Bitirdik. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.